her dediği çıkan ekonomist Meriç Köyatası FED kararı sonrası konuştu. Altın ve doların ne olacağını açıkladı. FED'in açıkladığı faiz kararı sonrası ekonomist Meriç Köyatası dolar ve altın için öngörülerini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası, FED, beklendiği gibi politika faizini 25 baz puan artırdı ve %0,25-0,50 aralığına çekti. Faiz kararı 8'e karşı bir oyla alındı. FED üyeleri bu yıl 6 faiz artışı daha öngörüyor. Ekonomist Meriç Köyatası ise hem FED'in açıklamalarını yorumlarken hem de yarın Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararı hakkında öngörülerde bulundu. Meriç Köyatası, dolar ve altın için Nisan ve Mayıs aylarında en tepeleri göreceğimizi vurgularken şu açıklamaları yaptı. FED'in kararı bekleniyordu. Piyasalar bu kararı önceden satın aldı. Bu kararın piyasalardaki birkaç günlük etkisi benim için çok önemli bir gösterge değil. Çünkü kısa vadeli oyuncular arasında satın alınmış bir karardı. Ama bu karar aylar öncesinden de biliniyordu. Bu kararın genel olarak etkisi doların Türk lirası karşısında yukarı doğru gideceğini, yani Türk lirasının değer kaybetmeye devam edeceğini gösteriyor. Yıl sonuna kadar FED, kimilerine göre 4, kimilerine göre 7 defa faiz arttırmaya gidecek. Türkiye dahil bütün ülkeler için dışarıda para bulmak artık daha zor hale gelecek. Türkiye için ekstra zor hale gelecek. Dünyada faizler 0,25'ler dolaşmasına rağmen Türkiye'nin hazinesi %7,7 gibi dolara faiz vererek tefeci faizi ile borçlanıyordu. Şimdi likidite bolluğu yavaşlayınca Türkiye'nin dış borç bulma maliyeti daha da artacak. Türkiye'de dövize 2 ayrı nedenden talep var. Bir tanesi piyasa aktörlerinin talebi ve para oyunları, diğeri Türkiye'nin dış borcu ve cari açığı. Böyle bir yapıda ekonominin döviz ihtiyacı var. Faiz ve para piyasalarına yapılan suni müdahaleler nedeniyle ekstra bir para piyasalarında dolar talebi var. Dolayısıyla iki yönlü talep olduğu için dolar sürekli yukarı yöne doğru gidiyor. FED'in aldığı bu kararı piyasalar alsa da yarın etkisi, az olsa dahi önümüzdeki bir hafta içerisinde daha etkili olacaktır. Nisan ve Mayıs ayı. Altın konusuna gelince, FED'in bu kararı altının ons tarafından altını biraz daha aşağı indirebilir. Altında ons beklentileri 1900'lerde, 1875'e kadar inebilir deniyor. Altındaki ons 2200'e çıkmasını bekliyorum. Ne zaman için bekliyorum? Nisan ve Mayıs için bekliyorum. Bugün Türkiye'de suni bir kur vardır. İhracat ve ithalatçıların kendi aralarında hesaplarken kullandığı kur 22-23 lira. İşte bakın, bu kur korumalı mevduatın çözülme aşamasında, çözülen mevduat tekrar dövize gitmesin, siz bir süper bono çıkartın, süper bono dedikleri herhalde dövize endeksli bir bono. Bir ülke hazinesinin, kendi parası dışında dövize endeksli bono çıkarması, intihar da diyebilirsiniz, ihanet de diyebilirsiniz. Ve yarın için belki günü kurtarmaya çalışır ama rahatlamaya çalışan bir eroinman tepkisi gibi bir şey olur. Ekonomiyi perişan eder. Merkez Bankası'nın ne yapacağını tahmin etmek at yarışı tahmin etmekten daha zor. Köyatası Merkez Bankası'nın yarın alacağı kararı tahmin etmenin at yarışında daha zor olduğunu söylerken, şimdi bir de şöyle bir şey söyleniyor. Yarın Merkez Bankası acaba 10 puan artırır mı? Aynı mı bırakır? Ne olursa olsun artık, amiyane tabirle, doktor ne yerse yesin noktasına geldik. Faizin, gösterge faizinin 14 oldu. Bunu 10 artırsa ne olur? 24 olur. Sizin enflasyonunuz, kimsenin inanmadığı TÜİK'in enflasyonu bile şu an 54. yeni açıklanan rakam 60'lar olacak. Ona göre siz negatif faiz veriyorsunuz. Ha 14 olmuş, ha 24 olmuş. Bu çok fazla bir şeyi değiştirmez. Merkez Bankası keşke Ağustos ayında, Eylül ayında o 19, o 17'ye düşüreceğine 25 çıkartsaydı, Türkiye bunların hiçbirini yaşamazdı. Ama artık vazoyu kırdıktan sonra tamiri çok zor. Vazo kırıldı. Yapacak bir şey kalmadı.
Merkez Bankası ne yaparsa yapsın hiçbir şey fark etmez. Bir de Türkiye'de Merkez Bankası'nın ne yapacağını tahmin etmek bir ekonomik tavır veya ekonomiyi izleyerek verilebilecek bir karar değil ki. Bunların bütün kararları akıl dışı olduğu için. Onun ne yapacağını tahmin etmek at yarışı tahmin etmekten daha zor şeklinde konuştu.